Tamam. Ben Profesör Doktor Nevin Yalman, Yeditepe Üniversitesi Kemik İliği Nakil Merkezi'nin sorumlusuyum. Evet, çeşitli hastalıklarla karşılaşıyoruz. Bunların başında lösemiler gelir. Lösemiler genel olarak çocukluk çağında oldukça agresif seyreden hastalıklardır. Ve agresif olmaları özellikle nüks yapma eğiliminin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Lösemi nedir? Lösemi özellikle kanımızdaki ak yuvarlardan menşe almış olan malign bir hastalıktır. Biliyoruz ki bizim çeşitli lökositlerimiz, ak yuvarlarımız var. Bunlar ya miyeloid seri dediğimiz bağışıklık fagositer seri oluşturan miyeloid hücrelerimiz oluyor veyahut da hücresel bağışıklıktan sorumlu olan lenfoid hücrelerimiz oluyor. Yani lenfositlerden oluşuyor. Bunlar da tabii ki daha farklı alt tiplere sahipler. Mesela T hücreleri var, B hücreleri var, lenfoblastik hücrelerin veyahut da bunların tabii ki NK hücreleri var. Değişik alt grupları olabiliyor lenfositer seri hücrelerin. Miyeloid seri hücrelerde bunlar özellikle granosit dediğimiz fagositten sorumlu olanlar, trombosit dediğimiz pıhtılaşmadan sorumlu olan ve de al yuvarlar dediğimiz özellikle de kanımızın kırmızı rengini veren hücrelerdir. Ve bunlar da miyeloid seri lökosit ak yuvarlarımızdan oluşuyor. Lösemi bu seri hücrelerin, bu alt grupların herhangi birinden çıkabiliyor. Sadece çıktıktan sonra bunları tedavi etmemiz mümkün. Ve bunların standart tedavi protokolleri var hepsinin. Artık dünyada bunlar standart haline gelmiş olanlar. Özellikle Alman grubunun BFM protokolleri özellikle lösemi olduktan sonra lenfoblastik lösemilerde tedavi olarak kullanmayı tercih ettiğimiz protokoller. Yine AML dediğimiz akut miyeloid lösemide de yine İngiltere veya Amerika'da var ama genel olarak artık internasyonel ortak olarak programlanmış tedavi protokollerini kullanabiliyoruz. Yani şunu söylemek isterim. Bizim burada kullanmış olduğumuz tedavi rejimleri dünyanın birçok ülkesinde de aynı şekilde uygulanmaktadır. Hangi saatte, hangi ilaç verilecek, hangi kemoterapetik ajan kaç hafta sonra tekrarlanacak, bunların artık hepsi belirtilmiş bir durumdadır. Evet, demek ki lösemiler bu şekilde, akut lösemiler bu miyeloid veya lenfoid ana başlığı altında toplanıyor. Kronik lösemiler çocuklarda biraz daha az görülüyor. Bunlar kronik miyeloid lösemiler olabiliyor. Yine miyelodisplastik sendrom dediğimiz ara bir grup var. Bu hastalarda lösemi gibi bir seyir gösterebiliyor ve en sonunda yine lösemiye dönüş gösteriyor. Genellikle tedavi protokolleri akut lenfoblastik lösemide %85-90 civarında hastayı iyileştirebiliyor. Ama şu %10-15'lik bir oran var. Bunlar aynı tedavi almalarına rağmen bunlar nüksedebiliyor. Kemik iliği nakli yapmamızdaki amaç buradaki nüksleri önlemek olmuş oluyor. Akut miyeloid lösemide de nüks oranı aşağı yukarı %40-50 oranında. O yüzden onlara en başta tanı konduğu zaman hemen donör verici arayışına giriyoruz ve programlarımızı ona göre yapıyoruz ve onları hemen önceden hazırlığını bitirip onları da nakle alabiliyoruz.